Minyon bir Çinli kadın örümcek gibi pahalı bir konağın balkonuna indi. Eski bir filmdeki ninjaya benziyordu. Ama öldürmeye değil, çalmaya gelmişti. Birkaç hafta önce kadın eski işine dönmeyi hayal bile edemezdi. Eskiden çok iyi bir hırsızdı ama son soygununda çok katlı bir binanın çatısından düşmüştü. Çinli kadın 2 bacağını, 1 gözünü ve şeytani mesleğini kaybetmişti. Ama şimdi sadece sessiz ayakları değil, bir takım avantajları da vardı. Hırsız temelde yeni bir düzeye taşınmıştı. Bir arabayı geride bırakabilirdi, tabii Bugatti Veyron değilse. Sıra dışı sıçrayabiliyor ve inanılmaz açılarda yürüyebiliyordu. Ayrıca çoğu katı nesnenin içini görebiliyordu ve bu süreçte hiç şüphe çekmiyordu. Kıtanın diğer tarafında emekli bir binbaşı yeni hayata başlıyordu. Bir servet kazanmıştı ama bir görevinde beklenmedik şekilde kollarını ve işitme duyusunu kaybetmişti. Her şeyi geri almak için inanılmaz bir fırsat doğduğunda pazarlık yapmadan bedeli ödedi. Binbaşı olabildiğince uzağa gitti ve tüm eski bağlarını kopardı. Çünkü arkadaşlarına yeni silahlarını nereden aldığını açıklayamazdı. Deyim yerinde ise yeni ve iyileşmiş olarak işitmesi geri geldi. Şimdi 1 kilometre ötedeki şeyleri duyabiliyordu. Eski asker yeni insanüstü yeteneklerini başarıyla kullandı. MMA dövüşlerini kazandı, diğer insanların sırlarını dinledi ve bilgi sattı. Kendi de dahil her şeyin düzelebileceğine dair güvenle yeni hayatını sonuna kadar yaşadı. Bu ikisi yeni süper güçlerini 11 yaşındaki Aaron Howell'a borçlu olduklarını bilmiyor. Yaklaşık 2 yıl önce bir trafik kazasında sol bacağını, kolunu ve gözünü kaybetmişti. Kazadan birkaç ay sonra amcası ona hediye gönderdi. Bir dizi protez. Bunlar Anderson Robotik olarak bilinen bir çıkar grubu tarafından yaratılan ilk SCP-2806 prototipleriydi. Tabii anormal protezlerin gelişimi bir çocuğa yardım etme arzusuyla durmadı. Anderson Robotik'ten adamlar Marshall, Carter ve Dark yeni malı montaj hattına koydular. SCP-2806 numarası, güvenli sınıfa ait bir grup anormal protezi kapsıyor. Vakfın şu anda elinde 7 kol, 3 bacak, 3 çift göz ve 2 çift kulak bulunmakta. Mekanizmalar alüminyum, polikarbonat, pleksi ve anormal aramid kumaş kullanılarak oluşturulur. Başka bir Anderson Robotik yaratımının derisiyle aynıdır. SCP-1360-1 olarak da bilinen PSHUD-31. Protezlerin kendilerini eksik uzuvların, kulakların veya gözlerin bulunduğu bölgeye tutturması sadece birkaç dakika sürer. Tüm uzuvları ve organları olan insan vücuduna entegre olmazlar. Yani kendinize 3. bir el bağlayamazsınız ve muhtemelen zaten istemezsiniz. Nesneyi etkinleştirmek için entegre kelimesini sesli söyleyerek komut vermeniz gerekir. Sonra protezden krom-kobalt alaşımından yapılmış çok ince teller çıkar. Konağın vücuduna girerler, mekanizmayı kurar ve sinir sistemine bağlanırlar. İşlem acı verici ama hızlıdır. Entegrasyon tamamlandıktan sonra nesne tam olarak bir uzuv gibi çalışmaya başlar. Protez göz, irisinin rengini ayarlar. Aramid kumaş anormal kimyasal süreçlerle gerçek deri gibi büyür. Bu yeni derinin tamamen gelişmesi yaklaşık 1 ay sürer. Zamanla tüm SCP-2806 örneklerinde arızalar meydana gelir. Başta önemsiz görünürler ama çok hızlıca konağın hayatını cehenneme çevirirler. Robocall bir şeyleri ezer veya düşürür. Ya da çok fazla ya da çok az güç kullanır. Parmaklar rastgele hareket eder veya hareketi birkaç kez tekrarlar. Benzer şekilde protez bacakta beynin gönderdiği uyarıları bozar. Doğru miktarda kuvvet kullanamayabilir veya diğer bacaktan daha yavaş ya da hızlı hareket edebilir. Protez gözler görüntüleri yakınlaştırarak, uzaklaştırarak ya da renkleri değiştirerek çarpıtır. Yapay gözler rastgele hareket edebilir veya çalışmayı durdurabilir. Anormal kulaklar sesleri yükseltir ya da boğuklaştırır ve beyaz gürültüyü 50 desibellik bir ses seviyesinde iletir. Ayrıca protezler 50 dereceye kadar ısınabilmekte ve bu ısıyı uzun süre tutabilmekte. SCP-2806'nın aramid kaplaması canlı insan derisinin yerini almaya başlar. Anderson Robotik'in otonom sistemlerinden farklı olarak SCP-2806 uzaktan kontrol özelliğine sahip değildir. Daha doğrusu konağın enerjisi ve sinir sistemi pahasına işlev gördüğü için imkansızdır. Bu nedenle anormal protezler ancak cerrahi işlemle çıkarılabilir. Protezin çevresel sinir sistemiyle bağlantısı nedeniyle operasyonda kişi kalıcı olarak zarar görebilir. Anderson Robotik protezleri bölge 64'te yüksek güvenlikli elektronik kaplara yerleştirilmiştir. SCP-2806 örnekleriyle olan deneyleri bölge komutanlığı yetkilendirmeli ve etik kurul onaylamalıdır.
Her deney sonunda protezler biyolojik materyalden arındırılır, dezenfekte edilir ve kontrolden sonra kaplarına koyulur. SCP-2806 örneğine sahip siviller yakalanır ve protezler cerrahi olarak çıkarılır. Anormal yerine normal protez takılır ve kişiye hafıza silme uygulanır tabii ki. İlk SCP-2806, 2015 yılında Anderson Robotics'in Oregon ofisine yapılan bir baskında ele geçirildi. Herhangi bir çıkar grubu vakasında olduğu gibi baskın, Asimov'un kanun getirenleri olarak da bilinen MGK Gamma 13 tarafından ele alındı. Nesne örneklerine ek olarak projeyle ilgili kayıt ve belgeler buldular. Projenin geliştirilmesini Anderson Robotics'in COO'su Albert Phineas Frostman'ın yaptığı ortaya çıktı. Prototip, araba kazasında kolunu, bacağını ve gözünü kaybeden Aaron adında 11 yaşındaki bir çocuk için yaratılmıştı. Ama çocuğun bilinci teknolojiyi reddetti ve karıştı. Yine de şirket yönetimi yeni gelişme için büyük umutlar gördü. Frostman'a SCP-2806'nın seri üretimini kurması için 9 ay verdiler. Seriye Aksungur adı verildi. Sonra zaman tükendi ve teknoloji hazır değildi. Ancak çoktan ön sipariş almışlardı. Ardından İcra Kurulu Başkanı Isaac Dillard ve Phineas sert bir konuşma yaptı. Bunu atölyeye kurulan kameralar kaydetmişti ve vakıf ajanları kayıtları buldu. Geliştirici, iş insanına teknolojinin ciddi kusurları olduğunu ve insan kullanımı için tehlikelerini açıklamaya çalıştı. Mekanizmayı vücuduna entegre etmekte sorunlarla karşılaşmıştı. SCP-2806'da kullananın hayatını mahvedecek arızalar oluyordu. Ya zengin bir varis yanlışlıkla çocuğunun kafasını proteziyle ezerse? Phineas da bir cyborgtu ve bunun ne kadar tehlikeli olduğunu anlamıştı. Ama Dillard bir iş insanıydı ve mazeretlerle ilgilenmiyordu. Geliştiriciye 5 ay daha verdi ve müşterilerle sorunları çözmeye gitti. Ardından COO projeyi kısıtlamak için kişisel bir taleple Vincent Anderson'a döndü. Kısıtlamazsa seri üstünde çalışmayı bırakacağını söyledi. Aksungurların teknik arızalarına ek olarak müşterilerle de sorunlar vardı. Müşteriler artık sadece gerçekçi protezler istemiyordu. X ışını görüşlü gözler, duvarların ötesini duyabilen kulaklar, süper kuvvet ve her türlü süper güç talep ettiler. Anderson projeyi durdurmayı reddetti ve Phineas projeden çekildi. Frostman'ın meslektaşları protezleri seri üretime geçirdi. Bu projeye dahil diğer çıkar grubunun kurum içi ağında bulunan bir dizi belgeyle kanıtlanmıştır. Marshall, Carter ve Dark. MGK Kappa 10 tüm protezleri bulmak için bir keşif görevi yürütüyor. MGK Skynet adıyla biliniyor. Grubu benzersiz kılan tüm üyelerinin yapay zekaya sahip olması. Ajanlar çıkar grubunun ağına girdiler ve Anderson adına bir müşteriye gönderilen bir mektup buldular. Aksungur serisinin sevkiyatı ile ilgiliydi. Bay Richmond diye biri, casus ve Herkül ek işlevleriyle birlikte birkaç set sipariş etmişti. Skynet ajanları çıkar grubunun veri tabanlarını incelemeye devam etti. Sonuç olarak SCP-2806 örnekleri alan müşterilere yönelik 247 mektup keşfettiler. Nesne dosyasının son güncellemesinde bu tür 50 müşteri bulundu. Kendilerine sağlanan tüm SCP-2806 ünitelerinin herhangi bir arıza veya entegrasyon yan etkisi olmaksızın işlevsel olduğu ortaya çıktı. Bazı mekanizmalar sahiplerine süper güçler kazandırmıştı. Bu Albert Frostman ayrıldıktan sonra projenin başarıyla tamamlandığını gösteriyor. Çıkar grupları muhtemelen müşterilerine protez tedarik etmeyi sürdürüyor. Tüm bunlar süper güçlü cyborg takımlarının yaratılmasının sadece an meselesi olduğunu gösteriyor. Uzun zaman önce Anderson Robotik insanlardan ayırt edilemeyen androidlerin seri üretimine başlamıştı. Ama bunlar sadece biraz biyoteknolojiye ve bazı anormal özelliklere sahip makinelerdi. Bu örneklerle Aksungur serisi arasındaki temel fark, geliştiricinin her bir örneğe uzaktan erişimi olması veya robotu kontrol edebilmesini sağlayan sistemler yerleştirebilmesidir. SCP-2806, insan sinir sistemine tamamen bağlıdır ve dürtülerine itaat eder. Bu nedenle dışarıdan kontrol edilemez. Protez devre dışı bırakılamaz ve cerrahi olarak çıkarılması son derece zordur. SCP-2806'nın hikayesi, insan doğasının özgünlüğünü bir kez daha gösteriyor. Her şey insanlara yardım etmek için iyi niyetlerle başladı ve her zaman olduğu gibi kötü sonuçlandı. Ama Vincent Anderson'ın da yazdığı gibi, ölümcül robotlar ve otomatik taretler satmaya başladıklarında ahlaki temelleri terk ettiler. SCP-2806'yı bilenler bazen nesneye, teknolojiye sahibiz ifadesiyle atıfta bulunur. Bu teknolojinin kaderi sizin elinizde olsaydı ne yapardınız ve nesneye neden bunun dendiğini bilen varsa yorum yapsın.